Doğanın hüküm sürdüğü bir çağdayız. Tarım yok, barınak yok. Yırtıcılar her yerde, hava keskin, toprak sert. İnsan tek başına zayıf ama vazgeçmiyor. Taşı yontuyor, kemiği bileyip mızrak yapıyor, ateşi kontrol etmeye çalışıyor. Avlanıyor, iz sürüyor, birlikte hareket ediyor. Geceleri uyumuyor, nöbet tutuyor, ateşi canlı tutmak için odun taşıyor. Saldırılar karşısında birlikte savunma kuruyorlar. Tehlike her an, her yerde. Günler yiyecek peşinde geçiyor, geceler hayatta kalma çabasıyla. Peki bu insanlar kimdi? Ve geride bıraktıkları izler bugün hala bize ne anlatıyor? 2,5 milyon yıl öncesine, insanın dünya üzerindeki varlığını yeni duyurmaya başladığı zamana gidiyoruz. Tanzanya'nın Olduvai Vadisi o dönemde mevsimsel yağmurların beslediği, serinleyen havasıyla canlanan, dinamik ve vahşi bir doğaya sahipti. Ufku kaplayan volkanik dağlar, yakınlardaki Ngorongoro Yanardağı'nın zaman zaman lav püskürten ateşli kalbiyle hala aktifti. Geniş otlaklar ve çalılıklar, dev antiloplar, su aygırları, ilk fillerin ataları için bereketli alanlardı. Nehirler ve göller ise erken insanlar için hem su hem de gıda kaynağıydı. Fakat bu topraklarda yaşam her an değişebilen tehlikelerle çevriliydi. Uzun otların arasında sessizce bekleyen aslanlar, leoparlar, kılıç dişli kediler ve dev sırtlanlar. Aç kurt sürüleri avın kokusunu kilometrelerce öteden alır, yorulmadan iz sürerdi. Yaban köpekleri toplu halde saldırır, su kenarına yaklaşanlar timsahların güçlü çenelerine yakalanabilirdi. Bataklıklarda pusuda bekleyen dev pitonlar ani bir hamleyle avını sarıp boğardı. Geceler bu yırtıcıların gölgeleriyle çevrili uzun saatler demekti. Henüz ateşin bilinmediği bu zamanlarda karanlık, yalnızca soğuk değil, ölümün sessiz habercisiydi. Nöbetleşe uyanık kalmak zorunluluktu. En küçük dikkatsizlik hem hayvan saldırısına hem de rakip insan gruplarının baskınlarına kapı aralardı. Vadinin yüzü sert olduğu kadar cömertti. Yanardağ patlamalarının külleriyle kaplanan topraklar kısa sürede yeniden canlanır, bitki örtüsü hızla büyür, otçul sürüleri geri dönerdi. Bu avcılar için büyük bir fırsattı. Nehir kenarları yalnızca su değil, av olabilecek hayvanların bıraktığı izler ve geçitler sunuyordu. Su kaynaklarının etrafında kamp kurmak hem avlanmayı hem yiyecek toplamayı kolaylaştırırdı. Barınaklar çoğu zaman mağaralar veya kaya çıkıntılarıydı. Ancak mağara bulmak her zaman mümkün değildi. Böyle zamanlarda mamut kemiklerinden veya ağaç dallarından yapılmış geçici sığınaklar inşa edilirdi. Basit görünen bu yapılar taş ve kemiklerle güçlendirilir, rüzgara ve yağmura karşı korunaklı hale getirilirdi. Soğuk gecelerde hayvan postlarına bürünüp birbirine sokulmak ve kalabalık uyumak hayatta kalmanın tek yoluydu. Besin arayışı günün ana uğraşıydı. Yırtıcıların avlarından arta kalan et ve kemikler hayati öneme sahipti. Keskin çakmak taşları ve sivriltilmiş kemikler etleri parçalamak, derileri yüzmek ve basit silahlar yapmak için kullanılırdı. Büyük hayvan avlamak ise tehlikeli bir işti. Derin çukurlar kazılır, üzeri dallar ve otlarla kapatılır, günlerce sabırla beklenirdi. Çoğu zaman aynı avın peşinde yırtıcılarla karşılaşılır, mücadele kaçınılmaz olurdu. Et bulunmadığında kökler, yabani meyveler, yemişler, mantarlar ve böcekler toplanırdı. Hangi bitkinin yenilebilir, hangisinin zehirli olduğunu bilmek hayatta kalmanın temeliydi. Topluluk halinde yaşamak, bu bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlardı. Gün batımına doğru bazen mağara duvarlarına ilk çizgiler kazınır, yaşananlar basit şekillerle anlatılırdı. Bu izler, insanın dünyayı anlamlandırma çabasının ve hafızasını gelecek kuşaklara bırakma isteğinin sessiz tanıklarıydı. Ve bu izleri bırakan eller, ertesi gün yeniden aynı mücadelenin içine uyanıyordu. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte gece nöbetinin ağırlığını hala taşıyarak avın ya da toplanacak besinlerin planı yapılırdı. Her yeni gün hem fırsat hem de tehlike demekti. Çünkü doğa cömert olduğu kadar acımasızdı. Grup içinde görevler tecrübeye ve beceriye göre paylaşılırdı. Hangi hayvanın nerede bulunacağını bilen avcılar sabahın erken saatlerinde yola çıkardı. Avlanmak yalnızca mızrak sallamak değildi. Rüzgarın yönünü okumak, izleri takip etmek,
Hayvanların göç yollarını bilmek hayatiydi. Büyük avlarda çukurlar kazılır, üzeri dallar ve otlarla kapatılır, mamut ya da bizon gibi dev hayvanlar bu tuzaklara çekilirdi. Bu bekleyiş bazen günler sürer, bazen de av hiç gelmezdi. Küçük hayvanlar içinse ağlar, dar girişli tuzaklar ya da balıklar için taş barajlar kurmak gibi yöntemler kullanılırdı. Av sırasında en büyük risk yalnızca avın kaçması değil, peşine düştüğünüz hayvanın saldırıya geçmesiydi. Yaralı bir bizonun ya da köşeye sıkışmış bir yaban atının tek darbede ölümcül olabileceği bilinirdi. Ayrıca aynı avın peşinde olan aslanlar, sırtlanlar ya da leoparlar çoğu zaman insanı rakip olarak görür, karşılaşıldığında çatışma kaçınılmaz olurdu. Avcılar yola çıkarken geride kalanlar da boş durmazdı. Kadınlar ve gençler yabani meyveler, kökler, fındıklar ve mantarlar toplardı. Hangi bitkinin zehirli, hangisinin besleyici olduğunu bilmek tüm grubun hayatı için kritik bir bilgiydi. Bu bilgi kuşaktan kuşağa aktarılır, en ufak bir hata tüm topluluğu felakete sürükleyebilirdi. Çocuklar ise küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlar, böcek toplar, odun taşır, basit taş alet yapımında yardım ederdi. Oyunları bile hayatta kalma becerilerini geliştirmek üzerineydi. Mızrak fırlatma, iz takibi ya da saklanma gibi. Ve bir gün iki taşın çarpışmasından çıkan kıvılcım, insanlık tarihinde geri dönülmez bir kapı araladı. Önceleri korkulan ateş, kısa sürede vazgeçilmez oldu. Soğuk gecelerde ısı sağlıyor, yırtıcıları uzak tutuyor, eti pişirerek daha besleyici hale getiriyordu. Ateşin etrafı artık sadece ışığın değil, hikayelerin, şarkıların ve dansların da merkeziydi. Geceler, karanlığın sessizliğinden, alevlerin gölgelerinde canlanan sahnelere dönüşmüştü. Topluluklarda kesin bir lider yoktu. Ancak tecrübeli avcılar ve yaşlılar doğal olarak daha çok söz sahibiydi. Kadınlar ve erkekler dönemin tüm zorluklarını eşit biçimde omuzluyordu. Hayatta kalmak herkesin katkısına bağlıydı. Gün batımında avcılar ve toplayıcılar yeniden bir araya gelir, o günün yiyecekleri paylaşılırdı. Bir gün başarılı olan ertesi gün başarısız olabilir. Bu yüzden paylaşmak hayatta kalmanın en temel kuralıydı. Gece çöktüğünde ateşin çevresinde hem dinlenilir hem de ertesi günün planı yapılırdı. Gökyüzüne bakılarak hava tahminleri yapılır, hayvanların davranışları gözlemlenirdi. Bazı geceler mağara duvarlarına yeni çizimler eklenir. Bu resimler hem sanat hem de av ritüellerinin bir parçasıydı. Avlanmak istenen hayvanın çizimini yapmak, avın bereketli geçeceğine dair bir inanç taşırdı. Ama doğa, insanı asla uzun süre rahat bırakmazdı. Kuraklık nehirleri kurutur, hayvan sürüleri göç eder, insanlar da peşlerinden gitmek zorunda kalırdı. Kış aylarında soğuk, açlık ve hastalık kol gezerdi. Her göç, yeni tehlikeler ve yeni fırsatlar demekti. Bazen başka insan topluluklarıyla karşılaşılır, bu karşılaşmalar kimi zaman çatışmaya, kimi zaman ise bilgi ve kaynak paylaşımına dönüşürdü. Böyle anlarda farklı bölgelerin bilgileri, avlanma yöntemleri ve hayatta kalma becerileri el değiştirir, bu da insanlığın ilerleyişini hızlandırırdı. Zamanla yiyecek arayışı ve iklim değişimleri insanları yeni topraklara doğru itti. İlk büyük göçler Afrika'dan başladı. Kızıldeniz kıyıları izlenerek Arabistan'a geçenler oldu, kimileri Nil boyunca kuzeye ilerleyerek Akdeniz kıyılarına ve Avrupa içlerine ulaştı. Her adım bilinmeyenin içine atıldı, farklı iklimler, yeni hayvan türleri ve başka insan topluluklarıyla tanışıldı. Bazı karşılaşmalar kan döktü, bazıları ise bilgi ve kültür alışverişiyle sonuçlandı. Göç yolları zamanla Orta Doğu'dan Asya'nın içlerine kadar uzandı. Binlerce yıl sonra buzul çağının en sert dönemlerinde bazı topluluklar Sibirya'dan yola çıkarak donmuş denizleri aştı, Bering Kara Köprüsü'nden Alaska'ya geçti. Oradan buzlarla kaplı vadiler ve dağ geçitleri aşarak Güney Amerika'nın ovalarına, ormanlarına ve dağlarına kadar yayıldılar. Her yeni toprak hem tehlike hem de fırsat demekti. İnsan her defasında uyum sağlamayı başardı. Zamanla bazı topluluklar göçebe yaşamın yerine yerleşik düzeni benimsedi. Bitkiler ekildi, hayvanlar evcilleştirildi, tarım doğdu. İlk köyler kuruldu. İnsan artık yalnızca doğaya uyan değil, onu şekillendiren bir tür haline geldi. Topluluklarda görevler çeşitlendi. Avcılar, çiftçiler, zanaatkarlar
birbirini tamamladı. Toprak kaplar yapıldı, ipler dokundu, basit mimari yapılar inşa edildi. Yerleşik yaşam düşünce dünyasını da değiştirdi. Artık sadece bugünü değil, yarını da planlayan bir zihin ortaya çıktı. Gökyüzüne, toprağa, ateşe anlamlar yüklendi. İlk inançlar şekillendi. Ritüeller, danslar, sunular ortaya çıktı. Hayvan postları kıyafete dönüştürüldü, mamut dişlerinden iğnelerle deriler dikildi. Besin saklama yöntemleri gelişti, kıtlık dönemleri için stoklar yapıldı. Yeni coğrafyalar farklı kaynaklar sundu. Dev mamutlar, tüylü gergedanlar, dev geyikler büyük avlar olarak önem kazandı. Bazı gruplar denizleri aşarak Avustralya'ya ulaştı ve bilinmedik doğa koşullarına uyum sağladı. Tüm bu göçler, karşılaşmalar ve deneyimler insanı dönüştürdü. Afrika'dan yola çıkan o küçük gruplar zamanla gezegeni şekillendiren bir güce dönüştü. Ve bütün bu uzun yolculuğun temeli o ilk kıvılcımla, o ilk taş darbeleriyle doğanın zorluklarına rağmen yürümeye cesaret eden ellerin attığı adımlarla atıldı. İnsanlık öğrendi, öğretti, iz bıraktı ve asla durmadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.